Yani bu sizin için çerez parası oluyor. %50 indirim Türklere. Türklere %50. Türklere %50 indirim. Abicim, ablacım gel, Türklere %50 indirim ya. Gel abi ya, vallahi gel. Gelsene. Gel, Malatyalılar zaten dükkanı alır götürürler. Mesela Türkiye'den bunu alacağınıza bir uçak parası, Kore ile gidiş dönüş. Bunu alırsınız, tatilinizi de yaparsınız, belki otel parası da çıkar arada. Alırsınız, aynı fiyat. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Ertuğrul. Güney Kore'den yaptığım yayınlarla sizlerleyim. Ve bu yayınlarımı kaçırmamak için kanalıma aşağıdan bir yerlerden ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve şu anda neredeyiz arkadaşlar? Kore'de Apple'dayız. Ve şimdi fiyatlarını öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere Kore'de elektronik fiyatlarını çekmiştik. Ve Apple'la alakalı çok fazla soru geldiği için şimdi iPhone fiyatları, MacBook fiyatları, bu tarz fiyatlara şimdi beraber bakacağız. O zaman beklemeyelim. Hadi beraber. Şimdi girdik arkadaşlar. İlk önce bilgisayarlardan başlayalım diyorum. Çünkü benim en çok merak ettiğim konulardan birisi de o. Gelin bir bakalım. Fiyat gördüğünüz üzere bir gel ve bak nasıl bir fiyat varmış burada. Gördüğünüz fiyatı 6.300.000 won, yani Türk parasıyla 3,5 katını hesaplarsak kaç bin TL, yani ben düşünemiyorum biraz. Şimdi biz ne yapacağız? Bu bilgisayarla film falan yapabilirsiniz bu arada, yani sinema filmi çekip burada montajlayabilir, sonra da sinemaya sokabilirsiniz. Biz şimdi bir girelim. Zaten internet hızı Güney Kore dünyada en iyisi, biliyorsunuz. Bir YouTube'a girilir yani. Bir YouTube'a girelim değil mi? Yani. Bakın, Ali E yazdım. Çıktı. Baba çıktı. Ya. İşte görüyorsunuz videonun kalitesi nasıl. Şimdi bak. Full HD diyorum. Kalite 10 numara. Sanki ya, bir de videonun da kaliteli olması lazım arkadaşlar böyle şeyler için. Gördüğünüz üzere ekran kalitesi 10 numara. Ya zaten burada Apple yani arkadaşlar, yani Apple. Burada bir tane daha var. Bu da iMac. Bakın, bu iMac Pro, bu iMac. Bunun fiyatı 2.300.000. Yani o da 3,5 katını hesaplarsak 9.000 civarında bir şeyler. Türk parasıyla 10.000 falan. Ama yani bakın, bunun faresi biraz daha farklı. Türkiye'de var mı bilmiyorum böyle bir şey. Var mı? Gördün mü? iPad mini'lerin fiyatı, iPad mini 4 520. 500 dolar diyelim. 500 dolar ne oluyor? O da 1800 TL falan. iPad mini 4. iPad var. iPad daha ucuz. iPad mini'den daha ucuz iPad. O da 400 dolar. Ya aslında fiyatlar iyi. Türkiye'ye göre ucuz. Yani Türkiye'ye göre bayağı bir ucuzluğu var. Yani Türkiye'de Apple bayağı. Şimdi şeylere bakalım. Bakacağız yani, iPhone X'lere bakacağız. iPad Pro var. 800 won, o da 700 dolar civarında. 710 dolar, 720 dolar. iPad Pro 900 dolar. Gördüğünüz gibi kalemi var. Zaten artık insanlar dizayn yaparken bu şeyleri kullanıyor diye biliyorum. Yani bu açalım. Ya mesela ne yapıyorlar? Fotoğraf dizaynı yapacaklar. Karikatür çizen arkadaşlar böyle çok rahatlıkla karikatür çizebiliyorlar. Öyle bir alet. Zaten dediğim gibi tekrarlıyorum. Şimdi burada Türkiye'de pek yoğun ilgi olmayan bir ürün. Yani Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor. Apple saatleri. Apple saatleri gördüğünüz gibi çıkartabiliyor muyuz? Bakın, bununla e-mail falan gönderebiliyorsunuz. Telefon edebiliyorsunuz. Yani artık şuna sığmaya başladı. Dikkat ediyorsanız. Yani eskiden telefonlar şöyleydi, hatırlarsanız böyle.
vardı, babamın var, Motorola mıydı, ne, Ericsson mu? Evet, şimdi saatle telefon edebiliyorsun, e-mail, her şey mümkün. Ve bunların fiyatı bu 400 dolar civarı, 420 dolar. Ama gerçekten yani almayı düşündüğüm bir ürün. Yani ben ilerleyen süreçte almayı düşünüyorum. Bakın burada her türlü çeşitleri var zaten. Gördüğünüz gibi bayanların kullanacağı tarzda var. Erkeklerin rahatlıkla tercih edebileceği şey. Artık zaten normal saatlerden çok bu saatler günümüzde yerini almaya başladı bildiğiniz gibi. Yani burada tarzları var. Açıldığı zaman nasıl olduğuna dair fotoğraf da var. İşte mesela kulaklık arkadaşlar. Kulaklık ne kadar? 25 dolar. Yani kulaklık 25 dolar. Bildiğiniz iPhone orijinal kulaklığı 25 dolar. Ya şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz dolar hesabıyla yaptık ya. Ben bu açıklamayı yapmam gerekiyor. Ben şu anda Türklere yani bir Türk Kore'ye geldiğinde diyelim Apple'a gelecek, ucuz mu değil mi diye, bir Türk için fiyat ne? Biz onu anlatıyoruz. Yani benim takipçilerimin %95'i 98'i Türk biliyorsunuz. O yüzden şimdi bu fiyatlar size göre. Ama ben eğer bir Koreli olsaydım, Kore'de yaşıyor olsaydım, mesela bu ne? 35 won mu? Ben eğer bir part-time çalışan bir garsonsam yaklaşık 2 milyon won para alıyorum. Ya da part-time'ın biraz, yani full-time'a yakın ama part-time yine tam değil. Tam çalışırsanız, iyi bir garsonsanız, yani bu normal bir garsonluk diyorum. 2,5 yani 2300 dolar maaş alıyorsunuz. Yani bu sizin için çerez parası oluyor. Yani Koreliler için bedava. Onu söylemek istiyorum. Ama bizler için de ucuz. Yani ben onu fark ettim. Çünkü Türkiye'de vergilerden midir bilmiyorum, çok fazla fiyat çıkıyor bize. Neyse, burada bayağı bir kaldık. Burada iPad'lerin şeyleri var, koruma kapları var. iPhone'larım var. iPhone X'in var. Birazdan fiyatını öğreneceğimiz ve ben de bilmiyorum. Yani belki çok pahalıdır, belki ucuzdur. Beraber şok olacaksak olacağız. Ya da ne bileyim ucuz diyeceğimiz bir şey. Bakalım, birazdan göreceğiz. Bu ne? Bu biraz önce dediğim dizayn var ya arkadaşlar. iPad'lerde bu karikatür falan çiziyorlar ya, onun kalemi. Evet, onun kalemi. Bunun fiyatı ne kadar? Ben şimdi gösteriyorum da. Fiyat en çok merak ettiğimiz şeylerden biri. Bu da 39 won. Yani o da 34 dolar falan, 33 dolar. Yani bunlar için 30 lira gibi bir şey. Tabii bizim için 120 lira falan herhalde. İnşallah ileride bizim için de 30 lira olur. Öyle istiyoruz, bakalım. Bu da telefon kılıfları. Bakın Adidas tarzı var. KakaoTalk burada bildiğiniz üzere insanların mesajlarını atarken kullandığı aplikasyon, uygulama. Onun kapları var. Burada kulaklıklar var, Beats var. Ne bileyim, burada hepsi var zaten. Ya burada ne arıyorsanız var, yani bir yerden çıkıyor. Ama ben şunu çok merak ettim. Bu neymiş? Arkadaşlar bu şey, bu antivirüs programları tarzında şeyler oluyor ya. MacBook aldınız ya da iMac aldınız. Onun antivirüs koruma plan paketi. Ve bu ne kadar? Bunun fiyatı maalesef göremedim. Yok. Bu zaten fazla dikkatinizi çekeceğini düşünmüyorum. Önemli bir şey değil. Bakın burada da bir şeyler daha var. Bu saatlerle alakalı şeyler. Bakın saat var, bir şeyler var. Komp saatler. Evet, game kulaklık, oyun kulaklıkları var. Bakın. Sennheiser. Arkadaşlar bunun fiyatı 125 dolar. Yani aslında ucuz. Gerçekten ucuz, çünkü ben bir ara Beats kulaklık almıştım Türkiye'de. Yaklaşık 900 lira mı ne vermiştim? 1000 lira falan. Bu ne kadar? 500 lira bile değil yani. Ve gerçekten de kaliteli bir şey. Ya genel o itibariyle pahalı değil yani. Şimdi oraya geldik.
iPhone fiyatları. iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus'ın bakın şu an elime alıyorum. Fiyatı böyle milyonların merak ettiği soru. O zaman gel bakayım ne kadarmış. Arkadaşlar şu anda elimde görmüş olduğunuz iPhone 8 Plus yaklaşık 1050 dolar. Yani Türk parasıyla yaklaşık 3700-3800 TL civarında bir şey. Ucuz bence. Daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Siz de internetten bakabilirsiniz. Türkiye'de ne kadarmış ve burada da 5000 bile değil yani. Şimdi iPhone X'e gidelim. iPhone X'e böyle gel bu tarafa. Bunu iyi taktım değil mi? Elimde kalmasın, şimdi bunu ödemek zorunda kalmayayım. Şimdi iPhone X'i aldım elime. iPhone X. Yani bildiğiniz iPhone X yani. Hıza bakar mısınız? Benim telefon donuyor. iPhone 6s benimkisi. iPhone 6s yani böyle hızlıca olmuyor. Zaten önceki telefon böyle hurda gibi geliyor bana bunları yenilerini gördükten sonra. Arkadaşlar iPhone X'in fiyatı Güney Kore'de Türkiye'den gelen arkadaşlarımız için birazcık zaten pahalı. Kaçtı ya? 10.000 liraya yakın bir şey mi? Neydi? Çok pahalı bir fiyatı var Türkiye'de. Ama burada 1300 dolar. 1300 dolar da yaklaşık 3,5 katından hesaplayın. Ne oluyor? 2.600, 3.900, 4.5. Arkadaşlar 5.000 lira bile değil. Yani belki 5.000. Yani Türkiye'nin yarı fiyatı mı olur? Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Yani ben 9.000 lira civarında biliyorum. Türkiye'nin yarı fiyatı Türkiye'den gelenler için. Ama ben eğer bir yerde bir garson olsaydım mesela, biraz önce de söyledim. Ben burada part-time bir iş yapıyor olsaydım bir aylık maaşım ortalama 1700 dolar olacaktı mesela. Ve ben bir aylık çalışmamla bunu alacaktım. Ayrıca kiramı da ödeyecektim. Yani Koreliler için gerçekten ucuz ve o yüzden herkesin elinde iPhone X'ler, iPhone 8'ler bilmem neler var. Tabii Türklere özel bir indirim olur mu? Dur ben onu bir sorayım. I want to ask, can you give me little bit discount? How much money? Hadi %50 indirim Türklere. Türklere %50. Türklere %50 indirim. Opsoya. Az Opsoya. But I think this is really cheaper than Turkey. Cheaper than Turkey? Yeah. So I'm inviting them. Arkadaşlar buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi yarı fiyatına indirim yapmasa bile zaten yarı fiyatına indirim alsam da. Gördüğünüz gibi almaya çalıştık ama zaten doğalında var indirimli hali 5.000 lira civarında. Ama şöyle bir şey oluyor özel günlerde mesela yılbaşında geldiniz buraya ya da Chuseok. Mesela burada Chuseok indirimleri oluyor. Gelin buraya abicim. Deyin ki ben öğrenciyim. Türkseniz bir şekilde yolunu bulursunuz. Ben size güveniyorum. Kayserili arkadaşlarımız, kardeşlerimize ayrıca güveniyorum. Konyalılar da iyi değil mi? Ticarette bayağı iyiler. Malatyalılar zaten dükkanı alır götürürler. iPhone 8'e bakalım arkadaşlar. iPhone 8 bayağı bedava. Gerçekten bedava 9 dolar. Yani eğer biz Türkiye'deki paramız dolarla eşit olsaydı biz bunu 9 TL'ye alıyor olacaktık ama yani o günleri de göreceğiz inşallah bakalım. Bu arada ben bunları söylerken bunlar ne fiyatı? Bu 64 GB fiyatı, bu da 64. Yani en tabandaki gigabyte depolama hafızasına göre fiyatları söylüyorum. Gördüğünüz üzere ucuz. Gerçekten ucuz. O zaman biz biraz daha farklı yerlere gelelim. MacBook Pro. Arkadaşlar bu arada burası Gangnam. Ben bunu hiç söylemeyi unuttum.
Bu Gangnam Style var ya arkadaşlar, bu 2012'de başımızın etini yiyen bir şarkı vardı. Onun çekildiği bölge. Bu arada benim saçlar nasıl hiç söylemediniz havaya dağıldı. Abi ben neyse. Arkadaşlar bu Gangnam Style'ın yapıldığı yer burası. Gangnam Apple. MacBook Pro. Bunun fiyatı... burada tüm şeylerin fiyatı var. Genel olarak almış. Bir bakabilir miyiz? iPhone 8 Plus 1000 dolar civarında. iPad Pro 900 diyorum ya, 720 dolar civarında. Bu 320 dolar civarında. Bu da 1300 dolar civarında. Bu 2000 dolar civarında. Bu da 3000 diyorum ya. 300 dolar civarında. Hepsinin yanında fiyatları ve isimleri yazıyor. iPhone X ikinci en pahalı şey. Ama bunlar için bedava işte, görüyorsunuz. Arkadaşlar bu masa kapıdan girdiğiniz an karşınıza gelen Apple'ın en önemli ürünleri. Mesela iPhone X, mesela MacBook Pro'nun en üst versiyonu, mesela iPad'in en yükseği, Beats kulaklık. Burada en çok satılan şeylerin olduğu masa direkt karşınıza çıkıyor. Ve biraz önce gösterdiğim fiyatlarda bunların hepsinin fiyatları. Şuradaki aparatlara bir göz atalım. Onlar nasılmış? Hadi fiyatlarına beraber bakalım. İlk önce burada. Evet, Türkiye'de çok şu anda ünlü bir ürün. Değil mi? Bu altındaki şey çıkıyor mu ya? Neyse ben böyle aldım da. Bu bayağı ünlü ha, böyle konuşuyorsun. Equalizer veriyor. Böyle konuştun sanki 1 lira abla. Abla 1 lira falan diyorsun. Bunu açamıyor muyuz? Ses. Arkadaşlar 1 lira. Türklere %50 indirim. %50 indirim. Şarjı bitti, evet. Abicim, ablacım gel, Türklere %50 indirim ya. Gel abi ya. Vallahi gel. Gelsene. Gel buraya gel. Arkadaşlar bu ürünün fiyatı yaklaşık 25 dolar, yaklaşık 100 TL civarında bir şey. Yani 90 lira falan. Burada klavye var. Bu ne klavyesi ben anlamadım. Çok garip bir klavye. Neyse. Burada başka şeyler var. Böyle bir şey daha var. Bu da CD'lik, böyle hoş bir görüntü verebilir eviniz için. Başka ürünler de böyle mesela hoparlörler falan var. Bu 170 dolar. Bu 270 dolar. Ya burada mesela alarm saat tarzında bu var. Bunun fiyatı fazla yok. Yani görünmüyor, yok orada. Neyse biz buradaki şeylere bakalım. Biraz önce söyledim, adaptör. Adaptör yazıyor ya İngilizce. Arkadaşlar bu MacBook'larda şimdi USB'ler kaldırıldı yeni çıkanlarda. O yüzden bu adaptörü mecburen kullanmak zorundasınız. Apple iyice dominasyon mu diyormuş, tüm şeyi teknolojiye almaya başladı diyeyim. Ama bir şey söyleyeyim, gerçekten kaliteli yapmasa bu kadar ilerleyemezdi. Gerçekten kaliteli. Malatyalı Steve Jobs sayesinde. Malatyalı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Steve Jobs Malatyalım diye yazın Google'a. Orada çıkıyor Malatya. Arkadaşlar şu anda da MacBook fiyatlarını görmeye geldik. MacBook Pro fiyatları en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. MacBook Pro'nun bu hangi versiyonu bilmiyorum ama ben size anlatayım. Intel Core i5 olanı, yani 2.3 GHz 128 GB hafızası olan MacBook 1.5, yani 1500 dolar. Böyle gördüğünüz gibi MacBook Pro ama yani bayağı montajları iyi yapabileceğiniz bir şey. MacBook Pro'nun yine 13 inç olanı, 2000 dolarlık olanı, yani küçük ekran ama gerçekten 3.1 GHz, yani uçuyor. Yani uzaya çıkarsınız. Gerçekten ekran 10 numara ve bunun fiyatı burada
Türk parasıyla yaklaşık 9.000 lira. Ama Türkiye'de almaya kalksanız 12.000 lira civarında. Yani 3.000 lira ucuza buradan bilgisayarınızı alabilirsiniz. Öyle bir imkan var. Yani uçak parası. Ha öyle bir şey var ha. Mesela Türkiye'den bunu alacağınıza bir uçak parası alırsınız. Kore ile gidiş dönüş. Bunu alırsınız. Tatilinizi de yaparsınız. Belki otel parası da çıkar arada. 10 numara alırsınız, aynı fiyat. Burada da küçükleri var. Bunlar da 1500 dolar, 1500 dolar. Bu da 1000 dolar. Bu biraz daha Air, daha düşük. Yani mesela küçük montajlar, küçük Photoshop şeyleri yine harika bir alet yani. Arkadaşlar bu videomuzda Güney Kore'de Apple'ı göstermeye çalıştık. Fiyatlarını gösterdik, kalitesini gösterdik. Zaten Apple'ın kalitesi her yerde biliyorsunuz yani Apple. Burada bana yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Kamsahamnida. Gerçekten yardımcı oldular ve ben burada Türkiye olduğumu söylediğimde gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, alttan yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Kamsahamnida.